Herkese merhaba. Bugün sizler için çok güzel bir çalışma hazırladım. Çok amaçlı, şahane bir file çanta. Fonda da gördüğünüz üzere tamamen file örgüden oluşan, yapımı oldukça basit ama ortaya çıkan ürün şahane. Çok kullanışlı, güzel bir çanta oldu. Şöyle bakın. Gerçekten şahane, sanki hazır alınmış gibi, o kadar güzel bir duruşu oldu örgümüzün. Kullandığımız ip sayesinde yumuşacık bir dokusu var. Ben bunu çok amaçlı olarak hazırladım. İsterseniz alışveriş filesi olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz günlük hayatta da kullanabilirsiniz. Çünkü çok güzel bir duruşu var. Veyahut da daha farklı renklerini hazırlayarak sizler de plaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. O zaman şöyle yakından biraz inceleyelim. Tamamen kafes örgü üzerine uyguladım. Çantamızın yapımı gerçekten çok basit. Birazdan bütün detaylarını sizlerle paylaşacağım. Şöyle bakın, kafes örgü çok basit ama duruşu çok şık bir örgü modeli. Yani tığın en basit hali diyebiliriz. Gayet güzel, geniş bir çanta oldu. 35 santim uzunluğunda, 35 santim eninde hazırladım ben. Sizler dilerseniz daha geniş veya daha uzun da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Askı detaylarında bakın, yine aynı kendi modelinden uyguladım. Şöyle üzerine basit minik bir püskül hazırladım. Bu da gerçekten güzel bir hava katmış oldu. Üzerine dilediğiniz renklerde siz de boncuklarla süsleyebilirsiniz. Çok hoş bir çanta oldu. Kullandığım ipten bahsetmek istiyorum. Nako Kaliko'yu kullandım. Çok güzel bir ip Kaliko. Sadece bu çantamızı hazırlarken 2,5 yumak kaliko kullanmış oldum. %50 pamuk içeriği sayesinde şahane bir dokusu var. Ben ekru rengi çok sevdiğim için ekru rengini tercih ettim ama kalikonun hem soft renkleri çok fazla var hem de canlı renkleri çok fazla var. Zaten metraj olarak da gayet yeterli. Bu kocaman çantaya sadece 2,5 yumak gitti. Bakın şöyle 245 metre. Tığ bilgisi, renk kodları ve diğer detayları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Zaman kaybetmeden çantamızın yapımına geçelim. Tok bir duruş elde etmek için ipimi 2 kat kullanacağım. Tığım 4 numara. Zincir çekerek başlıyorum. Öncelikle şöyle ipimi sabitliyorum. Zinciri ben göz kararı istediğim uzunluğa göre çekeceğim. Yani çantamın eninin ne kadar olmasını istiyorsam uzunluk olarak ona göre çekeceğim. Şöyle göz kararı çekmeye başlıyorum. Daha sonra kaç tane çektiğimi sizinle paylaşacağım. Evet, böyle 50 tane zincirimi çektim. Ben zincirlerimi bakın bu ayarda çekiyorum. Çok gevşek de değil, sıkı da değil. Burada zinciri çektiğiniz ayar da çok önemli. Eğer çok gevşek çekiyorsanız bundan daha uzun bir zincir elde edersiniz. Onu kendi elinize göre ayarlayın veya da çantanızın ebatının uzunluğunu ne kadar istiyorsanız en uzunluğunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle kamera açısından göstereyim. Uzunluğu bu şekilde. Şöyle. Daha sonra ben zaten santim olarak da söyleyeceğim alt tabanı bittikten sonra. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Bunun 3 tanesi trabzanım için, kenar trabzanım için. Bir tanesi de ortadaki kafesin arasına koyduğumuz zincir. Başına doluyorum. Bu noktaya batıyorum. Tuttuğum noktaya. Ve ikili trabzan yapıyorum. Kafesler çok aralıklı olsun istemiyorum. O yüzden de aralarda bir tane zincir yapacağım. Ve trabzanlarımı ikili yapacağım. Bunu yine istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Başına doluyorum. Arada bir boşluk bırakıp bir sonrakine trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir. Başına dolayıp bir sonrakine trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde kafeslerimizi oluşturuyoruz. Bu kafesler zaten standarttır. Ben arasına bir tane zincir çekiyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Kafeslerimi yapıyorum. Evet, kafeslerimi sıra sonuna kadar yaptım. Bakın bu şekilde 26 tane kafesim oldu. Şimdi hemen örgümü çeviriyorum. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ben böyle çantamın tok durmasını istiyorum. O yüzden de birazcık elimi sıkı tutuyorum. Tok çanta bence daha güzel duruyor. Bunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 3 tane zinciri çektikten sonra başına doluyorum. Artık şu trabzanların bu kısımlarına batarak yapacağız kafeslerimizi.
Evet, ilk kafesimi yaptım. Arada bir zincir. Bir sonrakine geçiyorum. Şimdi buraya yapıyorum. Bakın bu şekilde kafeslerimizi oluşturuyoruz. İpimiz kalın olduğu için duruşu daha tok ve güzel duruyor bakın. Hatta siz bunu 3-3,5'la da örebilirsiniz. Daha tok durması açısından. Böyle gevşek olup kendini salsın istemiyorum çanta. Evet. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. Tekrar döneceğim. Toplamda böyle bir 5 sıra falan aynı işlemi yapacağız. Toplamda şöyle saydığımızda 1, 2, 5 sıra kafesimizi yapalım. Daha sonra görüşelim. Evet, 5 sıra bu şekilde kafeslerimi hazırladım. Şöyle yakından gösterelim. Evet, duruşumuz bu şekilde. Şimdi artık şu üste doğru çıkmayı, o çanta formunu vermeye geçelim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Şu noktaya şöyle batıyorum. Aynı noktaya yani şöyle. Ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum. İlk köşem için. Bakın bu şekilde. Ardından bir tane zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Ve yine kafeslerimi yapmaya devam ediyorum. Yani burada şu yukarı çıkabilmek için, dönüş için bir tane köşemiz için işlem yapmış olduk. Şimdi arada bir zincir, yine kafeslerimi yapmaya devam ediyorum. Ta ki nereye kadar? Buradaki köşeye kadar. Şimdi buradaki köşeye kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Aralarda bir boşluk kafeslerimizi yapalım. Burada tekrar şu işlemi yapacağız. Tamamen kafeslerle geçerek sıramı tamamladım. Şöyle bakın, burada başlamıştık. Bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi bu dönüşü göstereceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Aynı noktaya, bakın son battığım noktaya dönüş için bu kısma batmam gerekiyor. Bu kısma batıyorum ve buraya hemen trabzanımı yapıyorum. Burada da köşemizi oluşturmuş olduk. Arada bir zincir. Sonra yine diğer köşeye kadar bütün kafeslerime yine birer tane kafes yapıyorum. Bakın bu şekilde. Geldim köşe noktaya. Şuraya da yine normal kafesimi yapıyorum. Şimdi dönüş için içe doğru kıvrılma olsun, böyle sepet görünümünü verebilelim diye bir tane zincir çekiyorum. Burada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Başına doluyorum ve buraya batıyorum. Ve yine bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın dönüş için burada zeminimizi hazırlamış olduk. Şöyle bakın, direkt yukarı doğru bir kıvrılma oldu. Çantamızın zeminini bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Şimdi şu sıra sonuna kadar yine bütün kafeslerin üzerine birer tane batarak tamamlayalım. Köşe dönüşünü ve şu birleştirmeyi göstereceğim. Evet, sıramı tamamladım. Bakın bir köşeden diğer köşeye kadar geldim. Şurası bizim başladığımız nokta. Şimdi bu dönüşü göstereceğim ve birleştirmeyi göstereceğim. Sonrası zaten düz bir şekilde öreceğiz. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya köşe olduğumuz için buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir ve yine diğer kafeslerimi yapıyorum bu noktaya kadar. Evet, bitişim artık yapacağım. Şimdi sıramı tamamlayacağım. Bir tane zincir çektim. Bakın bu noktada bir tane köşe yapmıştık. Bu köşede şöyle bakıyorum. Ortada bir tane zincir bırakıp diğerine batıyorum ve kaydırıp birleştirmemi yapıyorum. Şöyle bakın, artık zeminimiz oluştu. Köşelerimiz de yukarıya doğru kalktı. Bundan sonrası tamamen tekrardan ibaret olacak. Şöyle yukarı doğru ilerleyeceğiz. Hemen şöyle 1, 2, 3 zincirli yukarı çıkıyorum. Bundan sonra sadece her gördüğümüz trabzanın üzerine bir defa batarak
bu kafeslerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde. Tamamen bu yüzden örüyoruz artık örgümüzü. Bu şekilde. Hatta bu aşamada şöyle üst kısım düz olsun. Bu taraf ördüğümüz kısım düz tarafa denk gelsin, öne gelsin. Görünen kısım bu kısım olacak çünkü. Bakın bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi sıramı buraya kadar bir tamamlayayım. Şu köşede dönüşü de göstereceğim. O kısmı da bir göstermiş olayım sizlere. Evet, geldim sıra sonuna. Şu köşede dönüşü de yine bir kez göstermek istiyorum. Bundan sonra aynı hiçbir işlem yok. Direkt her trabzanın tepesine birer kez batarak kafesimizi oluşturuyoruz. Arada bir zincir, bakın direkt bu noktaya geçiyorum. Ve bu şekilde örgümü devam ettiriyorum. Ta ki nereye kadar? İstediğim boya ulaşıncaya kadar. Evet, bakın burada da otomatik olarak yukarıya doğru kıvrılma olmuş oluyor. Şimdi bu şekilde döne döne hiçbir artırma eksiltme yapmadan bakın. Hiçbir işlem yapmayacağız. Sadece gördüğümüz her bu trabzanların tepesine birer kez batarak kafeslerimizi oluşturacağız. Şimdi ben belli bir boya kadar öreyim. Daha sonra yine görüşelim. Evet, bakın ben biraz ördüm. Şöyle bir görüntümüz olacak. Dediğim gibi hiçbir artırma eksiltme yok. Sadece üzerinden her kafesin üzerine birer defa kafes yaparak bakın bu şekilde örgümüzü devam ettiriyoruz. İstediğimiz boya gelinceye kadar örüyoruz. Daha sonra kesip askı detaylarını yapacağız. Şimdi ben belli bir mesafe istediğim boya gelinceye kadar öreceğim. Daha sonra kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Evet, ben çantamı göz kararı kendimce yeterli uzunlukta ördüm. Şimdi santim olarak söyleyeceğim önce. Daha sonra da kaç kutucuk ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Hemen ölçüyorum. Şöyle bakın, santim olarak baktığımızda tam olarak 33 santim. Alt tarafını çok geniş yapmadığım için 33 santim benim için yeterli. Boyun daha fazla uzatırsak eğer böyle tamamen dikdörtgene kayan bir yapı olacaktı. O yüzden de bu uzunluk benim için ideal. Şimdi toplam kaç fil örmüşüm onu da söyleyeyim. Evet, şu alttaki zemini oluşturduktan sonra, yani çantanın tabanını oluşturduktan sonra böyle uzun bir dikdörtgen hazırlamıştık. Daha sonra da kenar kısmını oluşturmuştuk ya. Bundan sonra toplamda şu kısımdan itibaren bakın sıra kendini gösteriyor. Buradan itibaren şöyle saydığımda toplamda 24 sıra bu filelerimi yapmışım. 24 sıra benim için yeterli. Şimdi gelelim artık askı detayına. Askılar için zincir çekerek başlıyorum. Hemen şöyle ipimi sabitliyorum. Ardından da 6 tane zincir çekiyorum. Evet, 6 tane zincirimi çektim. Bu noktayı tutuyorum. Şimdi 2 tane daha zincir çekiyorum trabzanım için. Başına doluyorum. Bu tuttuğum noktayı atlayıp bir sonrakine batıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Evet. İlk filemi oluşturmuş olduğum ilk kutucuğumu bir tane zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp bir sonrakine geçiyorum. Burada yine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum, başına doluyorum. Bir tane atlayıp sonuncuya batıyorum. Ve son trabzanımı da bu kısma yapıyorum. Bakın. Şöyle 1, 2, 3 toplamda 3 tane boşluğumuz oluştu. 3 tane kutucuğumuz oldu. Şimdi örgümü çeviriyorum. 1, 2, 3 tane zincirli yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. Tepelerine batarak modelimi devam ettiriyorum. Bakın bu şekilde. Bir zincirimi çekiyorum. Geliyorum son noktaya. Bakın bir tane zincir atlayıp diğerine batıyorum.
Ve bu noktaya ikili trabzanımı yapıyorum. Evet, bu şekilde modelimi devam ettireceğim. Daha sonra ne kadar uzunlukta ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Evet, ben belli bir uzunlukta ördüm. Şöyle bakın, göz kararı tuttum. Ve bu boy benim için ideal. Şimdi ölçüsünü sizlerle paylaşacağım hemen santim olarak. Evet, santim olarak tam olarak 55 santim uzunluğunda. Şimdi şöyle dikecek kadar ip bırakıyorum. Daha sonra dikme işlemine geçiyorum. Evet, çantamı bu şekilde tutuyorum. Şöyle göz kararı ayarlıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kutucuk atlıyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam 6. kutucuğun solundaki trabzana batıyorum. Ve bu kısma dikeceğim. Şöyle bakın, direkt karşılıklı dikiyorum. Evet, bakın bu şekilde diktim. Daha sonra şöyle arkayı çeviriyorum. Arkada da bir sıra dikerek sabitleyeceğim. Evet, ilk askımızı bu şekilde sabitlemiş olduk. Şimdi diğer tarafına da aynı şekilde eşit boşluk bırakarak bunu bu şekilde dikelim. Bu askının aynısından bir tane daha yapıp arka tarafa da dikelim. Daha sonra görüşelim. Evet, askıları ikisini de aynı uzunlukta ördüm. Bakın, santim olarak zaten sizlerle paylaşmıştım. Daha sonra diktim. Direkt karşısına, aynı ayarladığımız yerin karşısına, arka tarafta böyle bakın, eşit olması önemli. Eşit dikmemiz gerekiyor. Askı bittikten sonra da kenarlarına bakın şöyle sık iğne geçmeye başladım. Şu yandan başladım ve sık iğnemi devam ettiriyorum. Şimdi birlikte de şu kısma sık iğne geçelim. Nasıl yaptığımı görmüş olursunuz. Evet, yine ipimi 2 kat yaptım. Şöyle bakın, şu trabzanın denk gelen kenar kısmına batıyorum. Buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra şu ara kısımlara yine bir tane sık iğne yaptım. Bakın, ayarlaması bu şekilde. Bir trabzana şu üzerine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir de şu ara kısma bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Bütün böyle askının kenarını, etrafını bu şekilde geçtim. Şu atlatmayı da göstereyim hemen. Bu kısma kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, tamamen askı bittikten sonra şu orta nokta, bakın tam dikiş yaptığım nokta var. Bu noktaya batıyorum. Bu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra direkt bakın çantanın kendine geçiyorum. Atlıyorum. Sık iğnelerimi burada devam ettiriyorum. Ayarlamayı bir bu araya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir de şu trabzanların tam üzerine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Evet. Bütün sık iğnelerimi bu şekilde tamamlıyorum. Evet, bütün çevresine bakın. Bu şekilde şuradan başladım. Tamamen askının etrafını döndüm. Diğer kısımda da bakın. Bütün çevresini döndükten sonra şimdi geldim başladığım yerle birleştirmeye.
İlk yaptığım bakın sık iğne vardı. Onu şöyle içine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bakın bu şekilde bir birleştirme yapmış oluyorum. Daha sonra bir tane zincirle sabitliyorum ve kesiyorum. Şimdi bu yaptığım sabitlemeyi de iğne yardımıyla arkaya gizleyeceğim. İğnemi taktım. Şöyle bakın, ilmeğin içerisine batıyorum. Buradan arkadan şöyle gönderiyorum. Ve yürüterek kaybediyorum. Evet, kenarlara bakın, bu şekilde sık iğneleri geçtikten sonra artık çantamız hazır. Şöyle bakın, şu kısımlara da geçtim sık iğne. Çantamızı şöyle boyunda gösterelim. Askı kısımlarına geçtiğimiz sık iğneler sayesinde gerçekten çok şık ve güzel bir görünüme de kavuşmuş oldu. Evet, bu şekilde. Çok güzel. Bunu bu şekilde sade de kullanabiliriz. Püskül de yapabiliriz veya başka bir aksesuar da yapabiliriz. Şimdi ben minik bir püskül yapacağım. Evet, çok kaba büyük bir püskül istemiyorum. Böyle daha minik güzel bir püskül istiyorum. Zarif bir püskül. O yüzden de bakın şu kalınlıktaki ipleri kestim, ayarladım. Şöyle. Şimdi şöyle ikiye katlıyorum. Bakın bu şekilde. İkiye katlıyorum. Şöyle içinden başka bir ip alıp düğüm yapıyorum. Bir de şu kısımdan düğüm yapacağım. Daha sonra şu fazla ipi kesiyorum. Püskülü şöyle düzeltip bakın şu kısımlarından aynı hizada olacak şekilde alt kısmı kesiyorum. Evet, şöyle yan kısma sabitleyeceğim ama ondan önce şöyle bakın elimde boncuklar var. Böyle çantamla uyumlu tonlarda. Bunları da bu püskülün üzerine yerleştirmek istiyorum. Evet, bakın boncuklarımı da bu şekilde taktım. Şimdi şöyle tam şöyle ortalayarak şu kısma geçiriyorum ipimi. Bakın. Tam böyle sıfıra sıfır olacak şekilde değil. Bakın böyle yaparsak kasar, havada durur. Şöyle hafif esnetiyorum. Ve bağlıyorum arkadan. Evet, püskül detayını da tamamladıktan sonra çantamız hazır. Çok güzel, sade, şık bir file çanta oldu. Ben çok beğendim. Zaten ekru renge bayılıyorum. Özellikle yaz örgülerinde şahane duruyor. Kullanmış olduğumuz pamuklu ip olan kaliko sayesinde de harika bir dokusu var. Çok yumuşak, böyle sert bir dokusu yok. Tok duruşuna rağmen de yumuşak bir yapısı var. Bakın tekrar şöyle bir bakalım. Boyut olarak gayet ideal. Ben yine de ölçülerini sizlerle paylaşmak istiyorum hemen. Boy olarak şöyle tam olarak alttan ölçtüğümde 34 santim uzunluğu var. Enini de hemen paylaşayım. En olarak da bakın 33 santimi bir tık geçiyor. 33,5 gibi gayet ideal. Askıyı bence kendi boyunuza göre ayarlayın. Çünkü kullanışlık açısından kendi boyunuz çok önemli. Zaten askının ölçülerini de örerken paylaşmıştım.
Böylelikle bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Başka projelerde görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.